Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, bugün meşhur 6. meseleyi okuyacağız Meyve Risalesinden 6. mesele. Dün programın sonunda da söylemiştim. Bu bilim çağı diyorlar ve ne yazık ki küfür ve dalalet bilimden geliyor. Bilimin yanlış yorumundan geliyor. Yani bilimden gelmez de bilimin naturalist yorumundan gelen, dolayısıyla da aslında inanç olan ama bilim maskesiyle bilim tezgahında bize sunulan birçok yorumlar, materyalist yorumlar, naturalist yorumlar insanları küfre götürüyor. Halbuki bilimin verileri, yani gözlemlediği varlıklar Allah'ın eserleridir ve Allah'ın varlığına delildir. İşte bilimin bu inançsızlığa götüren yorumları yerine bilimsel verilerin inanca götüren yorumları bu meselede yer alıyor. Bunun için çok önemli. Yani kendi silahıyla bilim adamlarını, inançsız yorum yapanları inanca yönlendirerek o verilerin inanca delil olduğunu söylüyor. Evet, okuyalım, görelim. Meyve Risalesinden 6. mesele. Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve kati, hadsiz hüccetleri bulunan iman-ı billah rüknünün, Allah'a iman rüknünün binler külli bürhanlarından bir tek bürhana kısaca bir işarettir. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halikimizi tanıttır. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Öyle dönemler yaşandı. Halen kısmen yaşanıyor. Lise talebelerinin şikayeti bu. Bize Halikimizi tanıttır. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyor dediler. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halik'i tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Cevap enteresan. Okuduğunuz fenleri dinleyin. Yani fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomi, tıp gibi fenleri, okuduğunuz fenleri dinleyin. Onlar devamlı Allah'tan size bahsediyorlar. Yani o fenlerin size öğrettiği bilgiler sizi Allah'a götürür. Allah'ı size tanıtır. Allah'ın varlığını aklınıza gösterir. Şeklinde bir cevap. Evet. Mesela örneklere geçiyor. Nasıl ki mükemmel bir eczahane ki her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayatlar, macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakim bir eczacıyı gösterir. Öyle de küre-i arz eczahanesinde bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenli tıp mikyasıyla, tıp ilminin ölçüleriyle küre-i arz eczahane-i kübrasının eczacısı olan Hakim-i Zülcelal'i hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır. Evet, eczane örneği. Şimdi malum eczanede ilaçlar değil mi? İlaç fabrikalarında çalışan kimyagerler, eczacılar tarafından yapılıyor. Eskiden şimdi bitkisel ilaçlar satan yerlerde olduğu gibi hemen eczanede, yani bu ecza fabrikaları olmadan önce demek ki eczanelerin bir yerde ham maddeler vardı. İşte belli sıvılar, tozlar, onların bileşiminden oluşan ilaçlar da raflarda. Tabiat Risalesi'nde şöyle bir örnek var. Şimdi
birisi gelse desek yani bu ilaçlar nasıl oldu? Öteki de cevap verse. Bir gün pencere açık kaldı. İşte bir rüzgar esti veya pencereyi açtı tesadüfen. O ilaçların ham maddeleri olan raflardaki şişeler, kutular devrildi. Kapakları açıldı. Hepsinden ne kadar işte kaç miligram sıvı madde, toz, katı madde akması gerekiyorsa aktı. İşte o tozlarla sıvılar birleşti. Böylece bir ilaç meydana geldi diye açıklasa, değil mi? Herkes bu adama güler. Böyle bir açıklamayı akıl dışı bulur. Hatta Tabiat Risalesi'nde deniyor. Eşek muzaaf bir eşek olsa böyle bir fikri kabul etmem diye kaçar. Değil mi? İlaçlar yapılmışsa yani belli dozajlarda sıvı maddeler, katı maddeler karıştırılarak değil mi? Bunun için fabrikalarında nice mühendisler çalışıyor. Kimyacılar, kimyagerler, eczacılar çalışıyor. Yapılmışsa bunu yapan birisi var. Şimdi yani günümüzde tabii şey yok. Günümüzde eczanelerde sadece o fabrikalarda yapılan ilaçlar satılıyor. Ama hepimiz yine biliyoruz ki bu ilaçları bir yapan var. Bunların yapıldığı bir fabrika ve orada çalışan akıllı, şuurlu varlıklar var. Peki onlar neden yapıyor bu ilaçları? Yani burada dünyayı eczahaneye benzetti. Değil mi? Ham maddelerini, şimdi bitkisel ilaçlar bitkilerden yapıldığı gibi aslında öteki ilaçlarda ham maddeleri dünyada var olan varlıklar. Yani bitkiler belki hayvanlardan da alınıyor mu kısmen bilmiyorum. Onlardan alınıyor, birleştiriliyor, sentezleniyor, dozajı ayarlanıyor, işte kutulara konuyor. Yani şimdi yani o ilaçların kendileri kendi kendine olmaz. Onları yapan bir eczacı var da peki onların ham maddeleri kendi kendilerine mi olmuş? Hatta şimdi yani şifalı bitkiler de görüyoruz ki aslında onların kendileri de ilaç. Yani ham maddeleri de ilaç. İlaç olarak kullanılıyor. Pekala da etkili oluyor. Küre-i arz eczanesinde. Onların da işte değil mi belli bileşimleri var. Yani ham maddelerin kendileri de işte şu kadar gram şu element, şu kadar gram şu element hepsinin bir bileşimi var. Elbette onları da yapan bir büyük eczacı var. Yani onlar tesadüfen olmuyor. İlaçlar tesadüfen olamayacağı gibi dünyada yer alan bitkiler, canlılar, hayvanlar hepsinin varlığı bir bileşim. Bir bileşim. Mesela insanı düşünün yani. İnsan bütün dünyadan hatta kainattan toplanmış bir varlık. Değil mi? Ne kadar elementler varsa dünyada yani belli oranlarda insan vücudunda da var. Birisi eksik olsa mesela demir eksik hastalanıyoruz, arıza çıkıyor. Herhangi bir maddenin, elementin eksikliğinden dolayı sıkıntı ortaya çıkıyor. Demek ki normalde hepsi ayarlanmış. İyi sentezlenmiş. Peki kim sentezliyor yani? Bunu yapan biri yok mu? Değil mi? Bu tesadüfen mi oluyor? Evet. İşte bu şekilde hangi fen? Fenli tıp. Şimdi ayrıldı, o zaman tıp ilminin içinde yer alıyordu eczacılık da. Şimdi eczacılık fenni, tıp fenni bu şekilde bütün canlıların, bitkilerin de aslında bir bileşim olduğunu hem de organik olarak, organik diyoruz, değil mi? Organik gıda daha faydalı, genleriyle oynanmamış,
asıl şifalı onlar aranıyor. Yani ya burada hormonlusu bile birisi tarafından yapılıyor da organik olanı birisi tarafından yapılmış değil mi yani? O tesadüfen mi olmuş? Böyle bir çıkarımla, akıl yürütmeyle ne yaparız? Her canlıda, her bitkide Allah'ın varlığını görebiliriz. Evet. Okuduğunuz fenni tıp mikyasıyla küre-i arz eczane-i kübrasının eczacısı olan Hakim-i Zülcelal'i hatta kör gözlere de gösterir, tanıtır. Mesela yine Risale-i Nur'da verilen örneklerden bir diyelim kedinin gözü kör olur, gider diyor. İşte o gözüne faydalı olan bir otu gözüne sürer, gözü açılabilir. Yani ilacını bulur. Ya bak, bu nasıl oluyor ya? Değil mi? O demek ki kediyi kim yaratmışsa onun gözünü iyileştirecek o ilacı da, otu da o yaratmıştır. Değil mi? Oğlak ağılda doğar, ovada otu biter derler. Böyle bir söz var. Yani demek ki hepsini bilen, hepsini birbirine göre yaratan bir yaratıcıyı kabul etmeden nasıl açıklayacaksın bu olayı? Evet, ikinci örneğe geçiyoruz. Hem mesela nasıl bir fabrika, bir harika fabrika ki binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Şeksiz bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tanıttırır. Ham maddesini atıyorsun, kumaş çıkıyor. Değil mi? Kumaşlar dokunuyor. Çeşit çeşit. Elbette böyle bir fabrika, şeksiz fabrikatörü ve maharetli bir makinisti, o fabrikadaki makineleri çalıştıran bir makinisti tanıttırır. Öyle de küre-i arz denilen yüz binler başlı, her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbaniye ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse o derece okuduğunuz fenni makine mikyasıyla küre-i arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır. Fenni makine mikyasıyla. Yani makine mühendisliği var değil mi? Makine bayağı işte mekanik başka alanlar da var şimdi kendi alt birimleri ama rağbet gören bir dal makine mühendisliği. Yani dünyada işte bir sürü makineler var ya. Mesela insan vücudu her hücresi bir fabrika gibi çalışıyor. Şimdi bırakın bilim gelişti, tıp bilimi. Her hücrenin bir fabrika olduğunu söylüyor. Ya sadece insan vücudunda trilyonlarca fabrika var. Değil mi? Mesela toprağa atıyorsun değil mi? Neler çıkıyor? Ham madde veriyorsun, kumaş üretiliyordu ya. Yani diyelim pamuk veriyorsun, onu kumaş haline getiriyor. Pamuklu kumaşlar çıkıyor kumaş fabrikasından. Ya toprak da pamuk üretiyor. Değil mi? O da bir fabrika yani. Tohumunu atıyorsun, böyle pamuk geliyor. Veya pamuk gibi, patiska gibi yaprakları olan nice bitkiler yaratılıyor. Ya. Mesela meyve fabrikası. Ağaç bir meyve fabrikası. Toprağa tezgahını atmış, işliyor. Değil mi? Meyve fabrikası biz kurabiliyor muyuz? Kuramıyoruz. Bak bizim gücümüz yetmiyor. Yani ham madde ver. Bak meyve suyu fabrikası yaptık. Ya meyve suyu fabrikası kendi kendine olmaz. Ham maddesini meyveden meyve suyu yapıyor. Sadece suyunu çıkarıyor, kutuluyor. Ya meyve fabrikası ağaç. Biz yapamıyoruz meyve fabrikası. Peki ağaç bizden akıllı mı? Ağaçları, her türlü meyve ağaçlarını o dallarında yaratılan meyveler için bir fabrika yapan bir yaratıcı yok mu? Onlar tesadüfen mi oluyor yani?
Evet. Demek ki burada da fenli makine mikyasıyla ne oluyor? Fenli makine mikyasıyla küre-i arzın ustasını ve sahibini bildirir, tanıtır. Hem mesela nasıl ki gayet mükemmel binler çeşit çeşit erzak etrafından celbedip içinde muntazaman istif ve ihzar edilmiş depo ve iaşe ambarı, erzak depoları var yani böyle, değil mi? Bunlar ve dükkan, istersen dükkan de diyor, hazırlanmış muntazaman içinde bin bir çeşit erzak, istif edilmiş depo ve iaşe ambarı ve dükkan. Şeksiz, yani şüphesiz bir fevkalade iaşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Bunların memurları var, sahibi var, bakanı edeni, istif edeni var, çalışanı var. Öyle de bir senede 24 bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp baharı bir büyük vagon gibi binler ayrı ayrı taamlarla doldurarak kışta erzakı tükenen biçare zihayatlara getiren, değil mi? Yazın kucağına döküyor, kışın erzakı tükenen, çünkü kışın genelde hazır yeniyor. Gelen bahar yeni büyük bir vagon gibi, erzak yüklü vagon gibi geliyor efendim. Ve küre-i arz denilen bu rahmani iaşe ambarı ve bir sefine-i sübhaniye, Sübhan olan Allah'ın bir gemisi ve bin bir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkan-ı Rabbani ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise, okuduğunuz ve okuyacağınız fenni iaşe mikyasıyla o katiyette ve o derecede küre-i arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, müdebbirini bildirir, tanıttırır, sevdirir. İşte bu hangi alana giriyor? Mesela gıda mühendislikleri var günümüzde. Değil mi? Gıda denetimleri yapıyorlar, gıda mühendislikleri. İşte ziraat fakülteleri var, ziraat işlerine bakıyorlar. İşte bütün bunlar, buralarda öğretilenler aslında dünyayı böyle bir tarla yapan, değil mi? Dünya tarla veya bir erzak deposu, bir gıda ambarı, bir iaşe dükkanı yapan, yani büyük resmi gösteriyor hemen. Orada yaratıcının ilmi, iradesi, kudreti apaçık bir şekilde görünüyor. Yani dünya kimin dükkanı? Bir dükkan sahipsiz olmaz. O dükkanda, değil mi, böyle raflarda istif edilen erzaklar, yiyecekler, içecekler, onları istif eden birisini gösteriyor da, yani bu dünya deposu, dünya ambarı, dünya dükkanı kimin? Büyüye intikal ediyor. Mesela hadiste de var. Pazarlar Allah'ın sofrasıdır. Böyle bir hadis okudum. Pazara gittiğimde bunu hep hatırlıyorum. Pazarlar Allah'ın sofrasıdır. Yani gidip bakıyorsunuz, işte böyle biraz da erken giderseniz zaten insanlar böyle şeyleri, yani sebze ve meyve reyonlarını, tablalarını kapatmazlarsa, kapatmalarından önce böyle bir bakıp tefekkür etmek lazım. Allah'ın sofrası. Şimdi tabii marketler, süpermarketlerin böyle meyve sebze reyonları hepsi böyle bir sofra gibi. Yani bin bir çeşit, bin bir milyonlarca sofrayı içine alan bu dünya, yani yeryüzünü bir sofra şeklinde yaratmış. Bunu anlıyorsun bu sefer en geniş dairede. Yeryüzünü bir nimet sofrası olarak yaratan, bizi bu sofraya davet eden, baharı bir çiçek destesi yapıp önümüze koyan birisi yok mu yani? Sahipsiz olabilir mi bu sofralar yani? O pazarda
her çeşit tablanın başında bir satıcı varken, bir sahibi varken, dinin bütünüyle onları yaratan o Allah'ın o sofrası sahipsiz mi görülecek yani? Bu kadar insan düşünüp böyle bir intikalde bulunup Rabbini tanımayacak mı? Evet. Hem mesela 400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı ayrı ve istimal ettiği silahı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun mucizekar bir kumandanı. Mesela NATO'da işte NATO'nun emrindeki kışlalarda diyelim askerlik yapanlar bunu daha iyi anlar. Efendim 400 bin değil yani orada yine kaç çeşit millet varsa oradan temsilciler bulunuyor. Böyle bir kışla düşünelim. 400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı ayrı ve istimal ettiği silahı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun mucizekar bir kumandanı tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını ve çeşit çeşit eslihalarını ve elbiselerini ve cihazatlarını hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o acip ordu ve ordugah şüphesiz bedahetle o harika kumandanı gösterir, takdirkârane sevdirir. Yani olsa böyle değil mi ne kadar takdir edilir, maharetine ne kadar hayran kalınır. Öyle bir kumandan. Aynen öyle de zemin yüzünün ordugahında, şimdi bütün dünyayı bir kışla olarak düşünelim, canlıların, canlı varlıkların, bitkiler ve hayvanlar dediğimiz canlı ordularının kışlası dünya. Zemin yüzünün ordugahında ve her baharda yeniden silah altına alınmış bir yeni ordu-i sübhanide, nebatat ve hayvanat milletlerinden 400 bin çeşit, 400 bin nevin çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, talim, terhisleri. Yani 400 bin çeşit diyor herhalde o zamanki rakamlar bunlar. Bitki ve hayvan türleri. Değil mi? Her birinin elbisesi ayrı, yiyeceği ayrı, yaşama süresi yani askere alınması ve terhis edilme vakitleri farklı farklı. Yani bütün bunları nasıl, kim idare ediyor? Bu düzeni değil mi? Kim devam ettiriyor? Yani askerde öyle farklı milletlerden gelen kişiler de hep tek tip elbise giyiyorlar. Yani hepsi insanların gücü yetmediği için her birine tek tip yemek, tek tip elbise, değil mi? Tek tip silah aşağı yukarı öyle dağıtılıyor. Şimdi bak dünya kışlasında değil mi? Her canlının mesela denizde yaşayan balık türleri var yani. Mesela bir mürekkep balığı var. Silahı mürekkep. Yani düşmanı geldiği zaman kendini tehlikede hissettiği zaman sis bombası gibi değil mi? Bir mürekkeple bulandırıyor ortalığı ve kaçıyor. Kaçıyor. Ondan sonra işte jeneratör balıkları var. Böyle önünü değil mi? Sanki kendi elektriğini üretip önünü aydınlatan bir şekilde ışık saçıyor. İşte böyle bir sürü canlı denizde, karada, havada. Her birinin silahı ayrı, yiyeceği ayrı, talimi, eğitimi ayrı, askerlik süresi ayrı. Dünya ordugahını kim idare ediyor? Evet. Nebatat ve hayvanat milletlerinden 400 bin çeşit, 400 bin nevin çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, talim, terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandan-ı azam tarafından verilen
küre-i arzın bahar ordugahı, ne derece mezkür insan ordu ve ordugahından büyük ve mükemmel ise, sizin okuyacağınız fenni askeri mikyasıyla dikkatli ve aklı başında olanlara o derece küre-i arzın hakimini ve Rabbini ve müdebbirini ve kumandan-ı akdesini hayretler ve takdislerle bildirir ve tahmid ve tesbihle sevdirir. Sevdirmesi gerekir. Evet. Bu Meyve Risalesi'nden 6. meseleyi okurken ben en çok hoşuma giden örneğe geldim. Kendi dünyama göre yani böyle diğer örneklerin her birisi güzel, belli alanlarda tabii herkes kendi alanıyla alakalı kısmını daha iyi anlayabilir. Ama bu örnek öteden beri benim dikkatimi çeker ve daha çok beni hayran bırakır. Bakalım şimdi onu okuyoruz. Hem nasıl ki bir harika şehirde, harika şehir, milyonlar elektrik lambaları hareket ederek her yeri gezerler. Yanmak maddeleri tükenmiyor. Bir tarzdaki elektrik lambaları ve fabrikası. Şeksiz bedahetle elektriği idare eden ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştial maddelerini getiren bir mucizekar ustayı ve fevkalade kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır. Yaşasınlar ile sevdirir. Harika şehir mesela. Biz Ankara'dayız. Ankara'yı düşünelim. Ankara veya İstanbul'dakiler, İstanbul'u, İzmir'dekiler, İzmir'i, Konya'da, Bursa'dakiler kendi şehirlerini düşünsünler. Yani burada tabii mahalleler, bütün lambalar birbirine bağlı değil herhalde büyük şehirlerde ama olabilir. Yani bir mahallede diyelim caddelerde, sokaklardaki lambalar değil mi? Bir tek yerden, bir merkezden yani bir şartelin indirilmesiyle yakılır. Bir şartelin kaldırılmasıyla söndürülür. Neyse bu mümkün. Ama buradaki örnekte bir de bu lambalar sabit değil. Öyle bir şehir düşünelim ki lambalar havada dolaşıyor. Yani tellerle birbirine bağlı değil. Lambalar, şehir lambaları havada böyle iç içe hareket ediyor. Bütün şehirde dolaşıyor, geziyor. Böyle sahne ışıkları gibi çok hoş bir manzara meydana gelmiş. Değil mi? Böyle hem de hiç sönmüyor. Yani böyle bir şehir olsa değil mi? Şimdi öyle yapmışlar zaten bu şehirlerde elektrik lambalarının sokak lambaları direklere asılıyordu. Yine direkler var çünkü boşlukta lambayı durduramayız. Biz bir lambayı bile boşlukta durduramayız. Bir direğe bağlıyoruz. Ama telleri yerin altına aldılar. Yani biraz daha görünüm güzel olsun diye, manzara güzel olsun diye teller yerin altında. Ama tamamen telsiz, boşlukta değil lambalar. Burada örnekteki şehirde boşlukta duruyor. Milyonlarca lamba boşlukta duruyor, direklere takılı değil ve dönüyor, hareket ediyor, iç içe geziyor. Birbirine çarpmadan ve sönmeden idare ediliyor. Hepsi bir merkezden idare ediliyor. Şimdi böyle bunu başaran bir elektrik mühendisi, bir elektrikçi ne kadar takdir görür, değil mi? Böyle bir şehir olsa dünyada her taraftan oraya turistler gelir, bu manzarayı görmeye çalışır. Şimdi bakalım gerçeği ne? Aynen öyle de bu alem şehrinde, kainat şehrinde Dünya Sarayı'nın damındaki yıldız lambaları, Dünya Sarayı'nın damındaki yıldız lambaları bir kısmı kozmografyanın dediğine bakılsa küre-i arzdan 1000 defa büyük.
ve top güllesinden 70 defa süratli hareket ettikleri halde intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Ya demek ki öyle dünyanın seması, semavat şehri ve şehrindeki o lambalar, bir kısmı dünyada mesela güneş öyle bir lamba ki orta büyüklükte bir lamba ama bize yakın olduğu için en büyük görünüyor. Biz ona yakın olduğumuz için. Dünyadan 1.300.000 defa büyük. Şimdi örneğini verecek, bu rakamı da verecek. 1 milyondan ziyade diyecek. Ama daha büyük lambalar da var. Küçüklü büyüklü iç içe gezen, değil mi? Aralarında kablolar yok. Yani bunların yanmak maddeleri nereden geliyor? Semavat şehri. Değil mi? Buna hayran kalmayacak mıyız? Yani böyle bir şehrin elektrik aydınlatma sistemini lambaları boşlukta döndürecek şekilde kurabilen bir elektrik mühendisine ne kadar hayran kalacaktık. İşte dünya bunun çok daha büyük çapta gerçekleştiği bir yer. Değil mi? Hayranlık duymayacak mıyız? Böyle bazen bizim işte bu aralarda ben de hayretle izliyorum. Şimdi o gökyüzünün lambalarını görüyorsunuz. Yani hızlandırılmış bir şekilde böyle şey yapılıyor. Yani hızlandırıldığı için gene bize yavaş yavaş görünüyor da aynen güneşin doğması, yükselmesi ve batması gibi bütün yıldızlar, yani bütün yıldızların doğmaları, hareketleri böyle hep birlikte, değil mi? Batmaları, ufuklarda meydana gelen olaylar, arada işte yıldızların kayması, göktaşlarının ışık saçarak düşmesi vesaire. Yani hepsi gerçekten hayranlık verici, muhteşem manzaralar. O ilahi dilleri dinlerken bile o arka plandaki o manzaraları tefekkür etmek insana çok şey kazandırır. Tefekkürünü, ufkunu çok genişletir. Evet, bu alem şehrinde Dünya Sarayı'nın damındaki yıldız lambaları bir kısmı kozmografyanın dediğine bakılsa küre-i arzdan 1000 defa büyük ve top güllesinden 70 defa süratli hareket ettikleri halde intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmografyanın dediğine göre, kozmografya yani astronomi ilmi şimdiki ifadesiyle, küre-i arzdan 1 milyon defadan ziyade büyük ve 1 milyon seneden ziyade yaşayan. Güneşin yaşı da hesaplandı şimdi, yani dünyadan ziyade diyor burada. Oradan demek ki 1.300.000 defa dünyadan büyük ve yaklaşık 10 milyar yıldır yaşayan ve bir misafirhane-i rahmaniyede bir lamba ve soba olan güneşimizin, bizim için hem lamba hem soba olan güneşimizin yanmasının devamı için her gün küre-i arzın denizleri kadar gaz yağı ve dağları kadar kömür veya 1000 arz kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin. Evet. Yani bize bıraksaydı, sobamız ya, soba, alın sobanızı ama siz yakın denseydi, değil mi? Nasıl yakacaktık güneş sobasını? Dünyanın denizleri kadar gaz yağı, dağlarının 1000 katı kadar odun kömür yığınları her gün için kullanmamız lazımdı ki nereden bulacaktık bunu? Evet. Şimdi düşün. Evet. Onu ve onun gibi ulvi yıldızları gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı ışık parmaklarıyla gösteren bu kainat şehri muhteşemindeki Dünya Sarayı'nın elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir.
O derece sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fen elektrik mikyasıyla bu meşşer-i azam-ı kainatın büyük kainat sergisinin sultanını, münevvirini, müdebbirini, sanini o nurani yıldızları şahit göstererek tanıttırır, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir. Evet, dünyadaki her şeyi tabii Allah'ı gösteriyor ama özellikle bu işte gökyüzü, yıldızlar, değil mi? Gezegenler, ay, güneş ve yıldızlar büyük ayetler. Allah'ın varlığının büyük ayetleri ve en parlak ayetleri olarak her şeyden çok ona hayran bırakıyor. Onun sanatı karşısında akıllara hayranlık veriyor, hayrete düşürüyor. Evet. Cenab-ı Hak hayranlığımızı artırsın. Tüm bu yarattığı güzellikleri inceleyen, tüm varlığı inceleyen, kainatı inceleyen, varlıkları inceleyen, bu bilim dallarından gelen verileri onun varlığına delil olarak görmeyi, kanıt olarak görmeyi, bilimleri ona götüren aydınlık yollar yapmayı nasip etsin. Yani bu gerçekten dünyada olması gereken bir durum. Şu anda olmayan yani Allah'ın yarattıklarını inceliyorlar. Allah'tan uzaklaşıyorlar. Yani bu hiç beklenmedik bir durum. Halbuki Allah yarattıklarını onu tanıyalım diye, onları inceleyerek, bakın nasıl yarattım diyerek yaratma gücünü, ilmini, iradesini, kudretini anlayalım diye bize gösteriyor ve bize bakın diyor yani. Bize bakın diyor. Ferci'ül basara hel tera min futur. Summerci'il basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru khasi'en ve huve hasir. İbe felem yanzuru ile semai fevgahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve maleha min furuç gibi böyle her 20 ayetten birisi göklerden, yıldızlardan bahsediyor. Onlar üzerinde düşünmemizi istiyor. Ama bunu layıkıyla yapamıyoruz. Yapmamız lazım. İnsan olmak budur yani. Böyle hayranlık duymak, tefekkür etmek, olup biteni anlamaya çalışmak. Zaten insan öyle seyirci olabilse, tefekkür edebilse her şey onu Rabbine götürecek. Her şey ona Rabbini tanıtacak. Her şey ona, her olay ona Rabbini gösterecektir. Böylece kainat dolusu şahitleri olan, varlıklar kadar şahitleri olan sarsılmaz bir imanın sahibi olarak yaşayabilecektir. Cenab-ı Hak hepimizi buna muvaffak kılsın. Bahis bitmedi. Bir misal ve toparlama bölümü var. Onu yarına bırakıyorum. Yarına kadar beklemeyecek olanlar kendileri okusunlar. İnşallah yarın tekrar beraber olduğumuzda bu mevzuyu tamamlayacağız. Hepiniz hoşça kalın. Alemlerin Rabbine teslim olun.